Milattan önce 13. yüzyılın sonları ile 12. yüzyılın başları arasında Doğu Akdeniz'deki şehirler ard arda yıkılmaya başladı. Bazıları yakıldı, bazıları terk edildi. Bazılarının adı bir daha hiçbir tablette geçmedi. Bu öylesine büyük bir yıkımdı ki modern tarihçiler bu dönemi tek bir isimle anıyor. Bronz Çağı çöküşü. Bu ifade kulağa teknik gelebilir. Ama gerçekte yaşananlar tarihin en büyük medeniyet krizlerinden biriydi. Bugün dünyanın en güçlü ülkeleri 15-20 yıl içinde haritadan silinse, uluslararası ticaret tamamen dursa, yazılı kayıtlar büyük ölçüde kaybolsa ve insanlar yüzlerce yıl boyunca eski teknolojilerine yeniden ulaşamasa, işte Bronz Çağı'nın sonunda yaşanan olay buna benziyordu. Hitit İmparatorluğu çöktü, Miken sarayları yandı. Ugarit gibi zengin liman kentleri sessizliğe gömüldü. Kıbrıs'taki ticaret ağı parçalandı. Asırlar boyunca kurulmuş düzen kısa bir zaman içinde dağıldı. İşte tam bu noktada tarih önümüze çok önemli bir soru çıkarıyor. Bunu kim yaptı? Uzun yıllar boyunca cevap çok basit görünüyordu. Deniz kavimleri. Eski Mısır yazıtlarında geçen gizemli savaşçılar, şehirleri yakan istilacılar, imparatorlukları dize getiren insanlar. Fakat tarih nadiren bu kadar basit olur. Çünkü son 50 yılda yapılan kazılar, yeni analizler ve iklim araştırmaları gösterdi ki deniz kavimleri tek başına bütün bu felaketin nedeni değildi. Onlar zaten çatırdamaya başlamış bir dünyanın son darbesiydi. Ama bunu anlayabilmek için önce o dünyanın düzenini bilmemiz gerekiyor. Çünkü yok olan şeyi anlamadan onu kimin yok ettiğini anlayamazsınız. Ve işte bu yüzden anlamaya savaşla değil, barışla başlayacağız. Çünkü felaket gelmeden hemen önce insanlık tarihinin en gelişmiş uygarlıklarından biri vardı. Krallar birbirlerine mektuplar gönderiyor. Tüccarlar binlerce kilometrelik yolculuklar yapıyor. Diplomatlar barış antlaşmaları imzalıyor. Ve herkes bu düzenin sonsuza kadar süreceğine inanıyordu. Hiçbiri ufukta yaklaşan karanlığı göremedi ama o karanlık çoktan yola çıkmıştı ve birkaç yıl içinde dünya bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Peki Bronz Çağı dünyası gerçekten ne kadar güçlüydü ve neden tek bir krallığın çöküşü bütün sistemi birlikte yıktı? İşte burayı anlamazsak deniz kavimlerinin kim olduğunu anlamamız mümkün değil. İnsanlar geçmişi düşündüklerinde antik dünyayı birbirinden kopuk krallıklar olarak hayal eder. Sanki Mısır kendi başına yaşar, Hititler yalnızca Anadolu'da hüküm sürer. Mikenler ise Ege'deki adalarından hiç ayrılmaz. Oysa gerçek bambaşkaydı. 3200 yıl önce Akdeniz, ülkeleri ayıran bir deniz değil, onları birbirine bağlayan dev bir yoldu. Bugün İstanbul Boğazı'ndan geçen yük gemilerini düşünün. Her biri dünyanın başka bir köşesine gidiyor. İşlerinde telefonlar, otomobiller, gıda ürünleri, makineler var. Bronz Çağı'nın gemileri de bunun ilk örnekleriydi. Elbette konteyner taşımıyorlardı. Ama taşıdıkları şeyler en az bugünkü kadar değerliydi. Kıbrıs'tan çıkarılan bakır külçeleri Afganistan'a kadar uzanan ticaret ağlarından gelen kalay, Lübnan'ın sedir ağaçları, Mısır'ın tahılı, Ege'nin zeytinyağı, Anadolu'nun dokumaları hepsi Akdeniz üzerinden taşınıyordu. Ve bütün bu ağın merkezinde Anadolu vardı. Bugün haritaya baktığınızda bunun nedenini hemen anlarsınız. Anadolu Asya ile Avrupa'nın birleştiği yerdi. Karadan gelen kervan yolları burada denize ulaşıyor. Denizden gelen mallar buradan doğuya dağılıyordu. Hitit İmparatorluğu doğru yerde olduğu için zengindi. Hitit başkenti Hattuşa'da sabah erkenden hareket başlardı. Yazıcılar kil tabletleri hazırlardı. Görevliler uzak şehirlerden gelen haberleri kaydederdi. Elçiler sırayla saraya kabul edilirdi. Bugün o tabletleri okuduğumuzda ilginç bir ayrıntıyla karşılaşıyoruz. Kralların yazışmaları sandığımız kadar savaş dolu değildir. Evet, ordular konuşulur. Sınırlar konuşulur. Ama en az bunlar kadar tahıl konuşulur. Bakır konuşulur. Atlar konuşulur. Ve gemiler konuşulur. Çünkü güçlü bir imparatorluk yalnızca askerlerle ayakta kalmaz. Onu ayakta tutan şey lojistiktir. Bugün bu kelimeyi çok sık duyuyoruz ama aslında lojistik Bronz Çağı'nın görünmeyen kahramanıydı. Bir savaş arabasının tekerleğini yapmak için marangoz gerekiyordu, demirci gerekiyordu, bronz gerekiyordu. Bronz için bakır gerekiyordu, bakır için gemi gerekiyordu. Geminin güvenliği için asker gerekiyordu. Yani tek bir savaş arabasının arkasında yüzlerce insanın emeği vardı. İşte bütün sistem böyle çalışıyordu.
Arkeologlar 1982 yılında Türkiye'nin güneybatı kıyılarında olağanüstü bir keşif yaptı. Uluburun açıklarında batan bir ticaret gemisi bulundu. Geminin taşıdığı yükler tek başına bile Bronz Çağı dünyasının ne kadar birbirine bağlantılı olduğunu göstermeye yetiyordu. Bakır külçeleri, kalay, cam külçeleri, fil dişi, abanoz ağacı, deve kuşu yumurtaları, altın takılar, Mısır'dan, Kıbrıs'tan, Levant'tan ve Ege'den gelen onlarca farklı ürün aynı gemideydi. Sanki bütün Akdeniz tek bir pazara dönüşmüştü. Bu batık bize çok önemli bir gerçeği gösteriyor. Bronz Çağı'nın dünyası sanıldığından çok daha küreseldi. Ve küresel sistemlerin ortak bir özelliği vardır. Çok güçlü görünürler. Ama aynı zamanda çok kırılgandırlar. Bir zincir düşünün. Onlarca halkadan oluşuyor. İlk bakışta sağlam görünüyor. Fakat halkalardan yalnızca biri kırıldığında bütün zincir işlevini kaybediyor. Bronz Çağı da tam olarak böyleydi. Kıbrıs'tan bakır gelmezse Hititler silah üretemezdi. Hitit yolları kapanırsa Levant şehirleri ticaret yapamazdı. Mısır tahıl gönderemezse kuraklık yaşayan kentler aç kalabilirdi. Hiç kimse tamamen bağımsız değildi. Aslında hepsi birbirine muhtaçtı. Belki de bu yüzden ilk sorunlar kimsenin dikkatini çekmedi. Bir limana gemi biraz geç geldi. Normaldi. Bir hasat beklenenden az oldu, olabilirdi. Bir sınır kentinden haber alınamadı. Daha önce de yaşanmıştı. Fakat bu küçük aksaklıklar artık tek tek yaşanmıyordu. Hepsi aynı anda olmaya başlamıştı. Bazı bölgelerde yağmurlar azaldı. Bazı şehirlerde tahıl fiyatları yükseldi. Sınırlarda huzursuzluk arttı. Ticaret yolları daha tehlikeli hale geldi. Ve en önemlisi kralların birbirine güveni azalmaya başladı. Yüzyıllardır kusursuz işleyen düzen ilk kez çatırdıyordu. Henüz hiçbir saray yıkılmamıştı. Henüz hiçbir başkent terk edilmemişti. Henüz tarihe deniz kavimleri adı yazılmamıştı. Ama görünmeyen bir şey değişmişti. Düzen artık eskisi kadar sağlam değildi. Ve tarih bize şunu defalarca göstermiştir. En büyük imparatorluklar dışarıdan gelen darbeyle değil, önce içeriden oluşan çatlaklarla zayıflar. İşte Bronz Çağı'nın sonu da tam böyle başladı. Birkaç gecikmiş gemi, birkaç kötü hasat, birkaç başarısız diplomatik girişim. İlk bakışta önemsiz görünen bu olaylar yakında bütün dünyanın kaderini değiştirecekti. Çünkü ufukta görünen tehlike sadece denizden gelmiyordu. Medeniyet içeriden de çözülmeye başlamıştı ve tam o sırada Mısır kayıtlarında ilk kez gizemli bir ifade ortaya çıktı. Denizden gelen yabancı halklar henüz kim oldukları bilinmiyordu. Ama isimleri 3000 yıl sonra bile konuşulacaktı. Tarih bize çoğu zaman yalnızca sonuçları gösterir. Yanmış şehirleri, yıkılmış sarayları, sessizleşmiş limanları. Fakat bir uygarlık tek bir gecede çökmez. Önce görünmeyen çatlaklar oluşur. Sonra o çatlaklar büyür. Ve bir gün kimsenin durduramayacağı kadar derinleşir. Bronz Çağı'nın son yıllarında da tam olarak böyle oldu. Hitit İmparatorluğu hala haritanın en güçlü devletlerinden biriydi. Mısır hala zengindi. Miken sarayları hala ayaktaydı. Dışarıdan bakıldığında her şey yerli yerindeydi. Ama yöneticilerin masasına gelen haberler artık eskisi gibi değildi. Bazı eyaletlerden tahıl isteniyordu. Bazı sınır birlikleri takviye talep ediyordu. Bazı ticaret gemileri ise hiç geri dönmüyordu. Bunların her biri tek başına açıklanabilirdi. Fakat hepsi aynı dönemde yaşanmaya başlayınca sorun artık tesadüf olmaktan çıkmıştı. Bugün elimizde bulunan Hitit tabletleri bu huzursuzluğu açıkça hissettiriyor. Bazı metinlerde kıtlık ihtimalinden söz ediliyor. Bazılarında başka krallıklardan tahıl talep edildiği görülüyor. Bu ayrıntılar çok önemli çünkü güçlü bir imparatorluk komşusundan tahıl istemeye başladığında bir şeylerin yolunda gitmediğini anlarsınız. Bu sadece ekonomik bir sorun değildir. Bu aynı zamanda askeri bir sorundur. Çünkü aç kalan bir ülke ordusunu besleyemez. Ordusunu besleyemeyen bir ülke ise sınırlarını koruyamaz. Sorun yalnızca Anadolu'da değildi. Doğu Akdeniz'in birçok bölgesinde benzer işaretler görülüyordu. Bu dönemde yaşanan uzun süreli kuraklıklar tarımı ciddi biçimde etkilediği düşünülüyor. Göl tortuları, polen analizleri ve iklim verileri bazı bölgelerde yağışların belirgin şekilde azaldığına işaret ediyor. Elbette bu tek başına bütün çöküşü açıklamaz. Ama açlık zaten gergin olan toplumları daha da kırılgan hale getirebilir. Ve tarih boyunca birçok savaşın arkasında aslında boş ambarlar vardır. Sorunlar büyürken bir başka tehlike daha sessizce ilerliyordu. Depremler, Doğu Akdeniz
dünyanın en hareketli fay hatlarından bazılarının üzerinde bulunuyordu. Bazı arkeolojik kazılarda yıkılan yapıların sadece savaşla açıklanamayacağı görülüyor. Bu yüzden çöküş yıllarında ard arda yaşanan depremlerin de şehirleri zayıflattığını görüyoruz. Felaket tek bir kapıdan gelmiyordu, her yönden yaklaşıyordu. İşte tam bu dönemde Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olan Ugarit'te olağan dışı bir hareketlilik başladı. Bugün Suriye kıyılarında bulunan bu şehir, Bronz Çağı'nın en zengin ticaret merkezlerinden biriydi. Buraya gelen bir tüccar, neredeyse bütün Akdeniz'i dolaşmadan istediği ürünü bulabilirdi. Bakır, kalay, cam, şarap, kereste, lüks kumaşlar. Hepsi burada el değiştirirdi. Şehrin limanı gece gündüz çalışırdı. Ve insanlar bunun sonsuza kadar süreceğini sanıyordu. Bir gün limana gelen haber her şeyi değiştirene kadar. Sarayın yazıcıları telaşla içeri giriyordu. Elçiler ardı ardına kabul ediliyordu. Kıyıdaki gözcüler denizde alışılmadık hareketlilik gördüklerini bildiriyordu. Bu haberlerin ayrıntılarını tam olarak bilmiyoruz. Fakat kısa süre sonra yazılan bir mektup bize yaşanan paniğin büyüklüğünü gösteriyor. O mektupta özetle şu çağrı yer alıyordu. Düşman gemileri görüldü. Ordumuz başka yerde. Şehir savunmasız. Lütfen yardım gönderin. Bu satırlar bugün elimizde bulunan en çarpıcı tarihi belgelerden biridir. Çünkü burada bir kralın zaferini değil, bir şehrin korkusunu okuyoruz. Fakat tarihin en acımasız tarafı şudur. Bazı mektupların cevabı hiç gelmez. Ugarit'in yardım çağrısından sonra şehir sessizliğe gömülür. Yazışmalar sona erer. Arkeolojik kazılar büyük bir yangın tabakasını ortaya çıkarır. Peki bu şehri kim yok etti? İşte burada ilk kez tarihin en gizemli topluluğu sahneye çıkıyor. Mısırlılar onlara tek bir ad verecekti, deniz kavimleri. Ama onlar gerçekten kimdi? İstilacı mıydılar, göçmen miydiler, yoksa çöken dünyanın içinde hayatta kalmaya çalışan çaresiz insanlar mı? Bu sorunun cevabı bir firavunun taşlara kazıttığı kabartmalarda saklıydı. Mısır'ın batı kıyısında yükselen Medinet Habu Tapınağı'nın duvarlarına dikkatlice baktığınızda ilk bakışta sıradan bir zafer hikayesi görürsünüz. Firavun, askerler, gemiler, esirler. Fakat biraz daha yaklaştığınızda ilginç bir ayrıntı fark edersiniz. Firavun'un karşısındaki insanlar tek tip değildir. Bazılarının başında uzun tüylü miğferler vardır. Bazıları boynuzlu başlıklar taşır. Kalkanları birbirinden farklıdır. Kullandıkları silahlar da öyle. Sanki karşımızda tek bir ordu değil, birçok farklı topluluktan oluşan dev bir birlik vardır. İşte tarih onları bugün tek bir isimle anıyor, deniz kavimleri. Fakat bu isim onların kendilerine verdiği isim değildi. Bu, tarihçilerin kullandığı ortak bir tanımdır. Eski Mısır yazıtlarında ise farklı toplulukların isimleri tek tek sıralanır. Şerdin, Şekeleş, Peleset, Çekker, Denyen, Veseş. Bu isimler 3000 yıldır tarihçilerin zihnini meşgul ediyor. Çünkü bu halkların tam olarak nereden geldiğini hala bilmiyoruz. Bazıları onların Ege dünyasından geldiğini düşünüyor. Bazıları Batı Anadolu kıyılarını işaret ediyor. Bazıları ise Akdeniz'in farklı bölgelerinden kopup gelen birçok grubun zamanla birleştiğini savunuyor. Kesin olan tek bir şey var. Bu insanlar bir anda ortaya çıkmadı. Onlar da çökmekte olan dünyanın bir parçasıydı. Medinet Habu kabartmalarındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri savaşçıların yanında kadınların ve çocukların da görülmesidir. Öküzlerin çektiği arabalar, ev eşyaları, aileler. Bu sahne tarihçileri uzun yıllardır düşündürüyor. Eğer bunlar yalnızca yağmacı bir ordu olsaydı, neden ailelerini de yanlarında taşıyorlardı? Belki onlar sadece savaşan insanlar değildi. Belki de artık geri dönebilecekleri bir evleri kalmamıştı. Kuraklık yaşamış olabilirsiniz. Ticaret çökmüş olabilir. Şehriniz açlıkla karşı karşıya kalmış olabilir. Böyle bir dünyada yerinizde kalır mıydınız? Yoksa ailenizi alıp yaşanabilecek yeni bir yer aramaya mı çalışırdınız? İşte bu yüzden bazı tarihçiler deniz kavimlerinin yalnızca istilacılardan oluşmadığını düşünüyor. Savaşçılarla birlikte hareket eden büyük göç dalgaları vardı. Bu göçler ilerledikçe karşılarına çıkan şehirlerle çatışmalar yaşandı. Ve her yeni çatışma zaten kırılgan hale gelmiş sistemi biraz daha sarstı. Ancak büyük bir sorun vardı. Deniz kavimleri bize hiçbir şey anlatmadı. Bugüne kadar onların yazdığı kesin olarak kabul edilen
Tek bir tablet, tek bir yazıt, tek bir mektup bile bulunamadı. Onları yalnızca başkalarının gözünden tanıyoruz. Hititlerin kayıtları, Mısırlıların zafer yazıtları ve yıkılmış şehirlerin sessiz kalıntıları. Bugün sizin hakkınızda yazılan her şey yalnızca düşmanlarınız tarafından kaleme alınsaydı ne kadar doğru tanınabilirdiniz? İşte tarihçiler tam da bu yüzden dikkatli davranıyor, çünkü elimizdeki hikaye tek taraflı anlatılıyor. Yine de bazı ipuçları var. Mısır kabartmalarındaki gemiler o dönemin alışılmış ticaret gemilerinden farklı görünüyor. Savaşçılar yakın dövüşte etkili uzun kılıçlar taşıyor. Yuvarlak kalkanlar kullanıyorlar. Hızlı hareket ediyorlar. Sadece denizden saldırmıyor, karadan da ilerliyorlar. Bu da onların iyi organize olmuş gruplar olduğunu düşündürüyor. Ama organize olmak tek bir devlet oldukları anlamına gelmiyor. Ortak amaçları olan farklı halklar olabilirdi. Artık önlerinde yalnızca küçük liman kentleri kalmamıştı. Hitit dünyası çökmüştü. Levant kıyıları büyük ölçüde sessizleşmişti. Doğu Akdeniz'in en büyük gücü olarak geriye tek bir devlet kalıyordu: Mısır. Firavun 3. Ramses yaklaşan tehlikeyi görüyordu. Fakat diğer kralların yaptığı hatayı yapmadı. Sadece surlarını güçlendirmedi. Düşmanını anlamaya çalıştı. Onların denizden geldiğini biliyordu. Ve bu yüzden savaşı karada değil, suyun üzerinde kazanmaya karar verdi. Nil deltasında hazırlanan plan sadece Mısır'ın kaderini değil, belki de bütün Doğu Akdeniz'in geleceğini değiştirecekti. Çünkü birkaç gün sonra yaşanacak savaş, Bronz Çağı'nın son büyük savaşı olarak tarihe geçecekti. Ve o savaşın görüntüleri bugün hala taşların üzerinde yaşamaya devam ediyor. Milattan önce 1177 yılı, Doğu Akdeniz artık tanınmaz hale gelmişti. Bir zamanlar tüccarların buluştuğu limanlarda artık duman yükseliyordu. Hitit İmparatorluğu tarihe karışmıştı. Ugarit susmuştu. Miken saraylarının çoğu yıkılmıştı. Yüzyıllardır ayakta duran düzen göz açıp kapayıncaya kadar çökmemişti elbette. Ama artık geri döndürülemeyecek kadar ağır yara almıştı. Ve şimdi sırada Mısır vardı. Firavun 3. Ramses'in elindeki haberler umut verici değildi. Kuzeyden gelen topluluklar ilerliyordu. Bazıları kıyı kentlerine saldırıyor. Bazıları ise aileleriyle birlikte güneye doğru göç ediyordu. Bu yalnızca bir askeri tehdit değildi. Bu bütün bölgenin yer değiştirdiği bir dönemdi. Firavun'un en büyük avantajı ise düşmanını küçümsememesiydi. Kendisinden önceki birçok hükümdarın yaptığı hatayı yapmadı. Onların nereden geleceğini düşündü. Nasıl savaşacaklarını anlamaya çalıştı. Ve en önemlisi, savaş alanını kendisi seçti: Nil Deltası. İlk bakışta sıradan görünen bu bölge aslında doğal bir savunma hattıydı. Ana nehir sayısız kola ayrılıyor. Dar su yolları bataklıkların arasından kıvrılarak ilerliyordu. Bölgeyi tanımayan büyük bir filonun burada düzenini koruması neredeyse imkansızdı. Mısır askerleri ise bu coğrafyayı avuçlarının içi gibi biliyordu. Firavun okçularını kıyılara yerleştirdi. Savaş gemilerini uygun noktalarda gizledi. Emir açıktı: düşman tamamen içeri girmeden saldırılmayacaktı. Belki günlerce beklediler, belki haftalarca. Bunu bilmiyoruz. Fakat sonunda ufukta yelkenler belirdi. Mısır gözcüleri alarm verdi. Gemiler deltaya doğru ilerliyordu. İlk anda her şey sessizdi. Sadece kürek sesleri, suya çarpan dalgalar ve rüzgar. Sonra deniz daralmaya başladı. Gemiler birbirine yaklaşmak zorunda kaldı. Manevra alanı giderek azaldı. İşte Firavun tam bu anı bekliyordu. Verilen emirle birlikte kıyılardaki okçular aynı anda oklarını attı. Yüzlerce ok gökyüzünü kapladı. Dar su yollarında sıkışan gemiler için kaçacak yer yoktu. Kabartmalarda gördüğümüz sahnelerde bazı gemilerin birbirine çarptığı, bazı savaşçıların suya düştüğü ve yakın dövüşün başladığı görülüyor. Mısır gemileri saldırıya geçti. Çarpışma artık yalnızca oklarla değil, kılıçlarla, mızraklarla ve çıplak güçle sürüyordu. Sonuçta 3. Ramses zafer ilan etti. Medinet Habu Tapınağı'nın duvarlarına kazınan yazılarda düşmanın bozguna uğratıldığı anlatılır. Esirler gösterilir. Ele geçirilen silahlar gösterilir. Firavun, tanrıların kendisini koruduğunu ilan eder. Ama burada yine dikkatli olmalıyız, çünkü bu yazıtları yazdıran kişi savaşın galibiydi. Antik dünyada hükümdarlar yenilgilerini taşlara kazımazdı. Bu nedenle tarihçiler Medinet Habu kabartmalarını çok değerli bir kaynak olarak kabul ederken onları tek başına yeterli görmez.
Yine de tartışmasız olan bir gerçek var. Mısır ayakta kaldı. Fakat bu zafer eski düzeni geri getirmedi. Ticaret yolları yeniden kurulmadı. Hitit İmparatorluğu geri dönmedi. Ugarit yeniden inşa edilmedi. Miken sarayları eski gücüne kavuşmadı. Yani Firavun Savaşı kazanmıştı. Ama Bronz Çağı kaybetmişti. Belki de bu yüzden 3. Ramses'in zaferi tarihin en hüzünlü zaferlerinden biridir. Çünkü kazandığı savaş artık var olmayan bir dünyanın son savaşıydı. Ve bu noktada önümüzde hala cevaplanmamış en büyük soru duruyor. Gerçekten bütün bunların sorumlusu deniz kavimleri miydi? Yoksa biz 3000 yıldır yanlış soruyu mu soruyorduk? Çünkü son yıllarda yapılan araştırmalar bambaşka bir tablo çizmeye başladı. 3000 yıldır aynı soru soruluyor. Deniz kavimleri gerçekten kimdi? İlk bakışta bu sorunun cevabı basit gibi görünür. Mısır yazıtları onları gösterir. Şehirler aynı dönemde yıkılmıştır. O halde suçlu onlardır. Fakat arkeoloji bazen en açık görünen cevaplardan şüphe duymayı öğretir. Çünkü bir suçun işlendiğini görmek suçlunun kim olduğunu her zaman göstermez. Bugün tarihçilerin önünde duran en büyük sorun da budur. Deniz kavimlerinin ardında bıraktığı kesin olarak onlara ait kabul edilen bir şehir yoktur. Bir başkentleri bilinmez, bir krallar listesi bulunmaz. Kendi dillerinde yazılmış belgeler neredeyse tamamen yoktur. Sanki tarih sahnesine bir anda çıkmış ve kısa bir süre sonra yeniden kaybolmuş gibidirler. Bu yüzden ortaya birçok teori atılmıştır. İlk teori onların Ege dünyasından geldiğini söyler. Bu görüşü savunan araştırmacılar özellikle bazı silah tipleri, miğfer biçimleri ve kabartmalardaki savaşçı tasvirlerinin Ege kültürleriyle benzerlik gösterdiğini belirtir. Üstelik aynı dönemde Miken saraylarının da çökmeye başlaması bölgede büyük nüfus hareketleri yaşanmış olabileceğini düşündürür. Ancak bu teori tek başına bütün soruları cevaplamaz. Çünkü Miken dünyası da aynı felaketin kurbanlarından biridir. O halde hem kurban hem saldırgan aynı toplum olabilir mi? Ama bunu kanıtlayacak kesin bir belge elimizde yok. Başka bir görüş ise yönünü Anadolu'ya çevirir. Özellikle Batı Anadolu kıyılarında yaşayan bazı toplulukların siyasi karışıklıklar ve ekonomik krizler nedeniyle yer değiştirmiş olabileceği düşünülür. Bir başka teori ise en ilginç olanıdır. Belki de deniz kavimleri diye tek bir halk hiç olmadı. Belki Mısırlılar, farklı bölgelerden gelen birçok topluluğu tek bir tehdit olarak gördü. Bugün farklı ülkelerden gelen düzensiz silahlı gruplar aynı cephede savaşsa onları tek bir isim altında toplamak şaşırtıcı olmazdı. Belki de Antik Mısır tam olarak bunu yaptı. Şerdin, Peleset, Şekeleş, Deniyen, Tijeker. Farklı kökenlerden gelen bu gruplar aynı dönemde aynı yönde hareket ettikleri için ortak bir tehdit olarak algılandı. Bu ihtimal günümüzde birçok araştırmacının üzerinde durduğu açıklamalardan biridir. Fakat bence en düşündürücü soru şudur. Neden tam o dönemde ortaya çıktılar? Neden 100 yıl önce değil? Neden 100 yıl sonra değil? İşte cevap belki de burada saklı. Son yıllarda yapılan iklim araştırmaları Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde uzun süreli kuraklık yaşandığını gösteriyor. Tarım üretimi düştüğünde açlık başlar. Açlık başladığında göç başlar. Göç başladığında çatışmalar kaçınılmaz hale gelir. Buna ticaret yollarının çökmesini ekleyin, depremleri ekleyin, siyasi krizleri ekleyin. Ortaya kontrol edilemeyen bir domino etkisi çıkar. Deniz kavimleri. Bu zincirin ilk halkası değildi, son halkasıydı. Çökmekte olan bir dünyanın içinden geçen insanlar hayatta kalabilmek için yeni topraklar arıyordu. Bazıları savaşmak zorunda kaldı, bazıları yağmaladı, bazıları yeni yurtlar kurdu ve tarih hepsini tek bir isim altında topladı. İşte bu yüzden bugün birçok tarihçi Bronz Çağı'nın çöküşünü tek bir nedene bağlamanın doğru olmadığını söylüyor. Kuraklık, ekonomik kriz, iç isyanlar, depremler, göçler ve deniz kavimleri hepsi aynı dönemin parçalarıydı. Peki bütün bu parçaları bir araya koyduğumuzda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Gerçekten tarihin en güçlü devletlerini birkaç gemi mi yıktı? Yoksa medeniyet çok daha önce çökmeye mi başlamıştı? Bu sorunun cevabı aslında yalnızca geçmişi değil, bugünü de ilgilendiriyor. Bronz Çağı'nı tek bir ordu yıkmadı, tek bir kral yıkmadı, tek bir savaş da yıkmadı. Asıl yıkım yıllar boyunca yavaş yavaş birikti. Kuraklık tarlaları zayıflattı, kıtlık şehirleri zorladı, ticaret ağları kırıldı.
Devletler birbirlerine daha az güvenmeye başladı. Sınırlar savunmasız kaldı. Ve bütün bunların ortasında deniz kavimleri tarih sahnesine çıktı. Onlar son darbeyi vurdu. Ama sonuç değişmedi. Bir çağ sona erdi. Bugün Hattuşa'nın taş sokaklarında yürüdüğünüzde bir zamanlar binlerce insanın yaşadığı o başkentte yalnızca rüzgarın sesini duyarsınız. Ugarit'in limanına baktığınızda bir zamanlar yüzlerce geminin demirlediği kıyıda sessizlik vardır. Medinet Habu'nun duvarlarında ise Firavun 3. Ramses hala zaferini ilan eder. Taşlar yerinde durur, yazılar okunabilir. Ama o insanlardan geriye tek bir ses bile kalmamıştır. İşte arkeolojinin en etkileyici yanı da budur. Bazen bize cevaplar vermez. Sadece doğru soruları sormayı öğretir. Peki deniz kavimleri gerçekten kimdi? Bugün dürüst cevap şudur: kesin olarak bilmiyoruz. Belki Ege'den geldiler, belki Batı Anadolu'dan, belki Levant kıyılarından kopan farklı topluluklardı. Fakat bilmediğimiz şeyler bildiğimiz gerçekleri değiştirmiyor. Milattan önce 1200 ile 1150 yılları arasında Doğu Akdeniz'in siyasi dengesi kökten değişti. Hitit İmparatorluğu tarihe karıştı. Birçok liman kenti yok oldu. Uluslararası ticaret ağı çöktü ve insanlar yüzyıllar boyunca yeniden aynı düzeye ulaşamadı. Bu yüzden tarihçiler bu dönemi insanlık tarihinin ilk büyük sistem krizlerinden biri olarak görür. İlginç olan ise şu: bugün yaşadığımız dünyada birbirine bağlı enerji ağları, ticaret yolları, küresel tedarik zincirleri, finans sistemi, teknoloji hepsi birbirine bağımlı. Elbette bugün ile bronz çağını birebir karşılaştırmak doğru olmaz. Aralarında binlerce yıl, bambaşka toplumlar ve bambaşka teknolojiler var. Ama tarih bize ortak bir ders bırakıyor. Hiçbir medeniyet ne kadar güçlü görünürse görünsün kırılgan olmadığını varsayamaz. Çünkü bazen büyük çöküşler tek bir felaket yüzünden değil, birbiriyle bağlantılı birçok küçük krizin aynı anda yaşanmasıyla ortaya çıkar. İşte bronz çağının en büyük mirası belki de budur. Deniz kavimleri geride bir imparatorluk bırakmadı. Bir yazılı tarih bırakmadı. Kendilerini anlatan anıtlar bırakmadı. Ama arkalarında öyle büyük bir iz bıraktılar ki 3000 yıl sonra bile onları konuşuyoruz. Ve unutmamalıyız ki hiçbir medeniyet sonsuza kadar sürmez. Kadim tarihin tozlu sayfalarında gizlenmiş sırları aramaya, bilinen geçmişin arkasındaki o görünmez bağları çözmeye devam edeceğiz. Bu yolculukta bizimle olduğunuz için teşekkürler. Eğer siz de tarihin ve evrenin gerçek ötesi yönlerini merak ediyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.